James Bulger, annesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinde bir anlık dalgınlık sonucu 11 yaşındaki iki çocuk tarafından kaçırılarak öldürüldüğünde henüz 2,5 yaşındaydı. Tarihler 12 Şubat 1993'ü gösterirken oğluyla birlikte alışveriş merkezi sıralarında bir gün geçiren anne Denise Bulger, herkesin gözünde sadece saf iki çocuk olarak görülen 1982 doğumlu John Venables ve Robert Thompson'ın planlarından tamamen habersizdi. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. Olay günü alışveriş merkezi kameralarından alınan görüntülerde Venables ve Thompson'ın bir kurban seçmek üzere çocukları gözlemledikleri görülüyor. Sık sık okuldan kaçtıkları bilinen çocuklar gün içerisinde şekerler, bir troll bebeği, piller ve bir kutu mavi boya olmak üzere birçok farklı ürünü çalarken görüntüleniyor. Çocuklardan birinin daha sonra itiraf ettiğine göre asıl planları kaçırmak, üzerinde bir çocuk bulmak, çocuğu alışveriş merkezinin yakınlarında kalabalık yola götürmek ve trafiğin önüne atmaktı. Aynı öğleden sonra yakınlardaki Kirkby'de yaşayan James Bulger ve annesi Denise ile New Strat alışveriş merkezine gitmişti. Saat 15:40 sularında alt kattaki kasap dükkanından alışveriş yaptıkları sırada annenin dikkatinin dağılması üzerine Denise oğlunun ortadan kaybolduğunu fark etti. Küçük çocuğa yaklaşıp elinden tutup götüren Thompson ve Venable, James Bulger'ın alışveriş merkezinden çıkartmıştı. Bu anlar ise kameralara 15:42'de yansımıştı. İki çocuk daha sonra Bulger'ı Leeds ve Liverpool kanalına 4 kilometre boyunca yürüttü. Burada kafasının üzerine düşen Bulger yüzünden yaralandı. Bu sırada Venables ve Thompson çocuğu kanala atmak konusunda şakalaşıyordu. Kanala giden yolda 3 çocuğu toplamda 38 kişi gördü. Bulger'ın bu sırada kafasında bir şişlik vardı ve ağlıyordu. Fakat onu görenler nedense hiçbir şey yapmadılar. Sadece 2 kişi Thompson ve Venables'ı durdurmaya çalıştı. Fakat çocuklar Bulger'ın küçük kardeşleri olduğunu ya da çocuğun kaybolduğunu ve onu kara kara götürdüklerini söylediler ve bu kişilerden kurtuldular. Yolculuklarının bir anda ise Bulger'ın bir evcil hayvan dükkanına götürdüler. Fakat bu dükkandan da kovuldular. En sonunda Walton kasabasına varan çocuklar karşılarında Walton polis karakolunu görünce tereddüt etseler de Bulger'ı ona işkence etmeye başladıkları Enfield mezarlığının yakınındaki eski Ventral ve Enfield tren istasyonu yakınlarında bulunan dik bir bayıra yönlendirdiler. Çocuklardan biri Bulger'ın sol gözüne aynı gün çaldıkları Humbrol marka boyayı attı. Çocuğu tekmelediler, damgaladılar ve ona tuğla ve taşlar attılar. Bulger'ın ağızlarına piller yerleştirdiler ve polise göre hiç bulunmamış olsalar bile anüsünde pil yerleştirilmiş olma ihtimalleri de bulunuyor. En sonunda ise tren istasyonu yolunun bağlama pabucu olan 10 kiloluk demir bir çubuğu Bulger'ın üzerine attılar. Patolog Dr. Elion Williams'a göre demir çubuk ile kafasına aldığı darbe sonucu kafatasında 10 adet çatlak oluşan Bulger o kadar fazla yara almıştı ki yaralanmaların hiçbirinin ölüm nedeni olarak gösterilemezdi. Thompson ve Venables daha sonra bir trenin çarpması ve ölümün kaza gibi görünmesi umuduyla Bulger'ı tren raylarına yatırdı, kafasına moloz parçaları koydu. Olay yerini terk ettikten sonra Bulger'ın bedeni bir tren tarafından ikiye bölündü, bedeni ise 2 gün sonra 14 Şubat 1993 tarihinde bulundu. Adli patolog ölümünün tren çarpmasından önce gerçekleştiğini doğrulamıştı. Bulger'ın ayakkabılarının, çoraplarının, pantolonun ve iç çamaşırlarının çıkarılmış olması polisi ortada cinsel bir suç olduğu düşüncesine itti. Patoloğun raporuna göre Bulger'ın sünnet derisinin zorla çekildiğini ortaya koydu. Saldırının bu yönleri dedektifleri ve çocuk psikiyatristleri tarafından sorgulandığında ise Thompson ve Venables detay vermek istemedi ve pillerden bazılarını Bulger'ın anüsüne yerleştirdiklerini inkar ettiler. Şartlı tahliyesinin ardından konuşan Venables'ın psikiyatri Dr. Susan bu konuyla ilgili John ile küçükken ve şimdi bir ergen olarak konuştuğumuzda saldırıda cinsel bir unsur olduğunu hiç söylemiyor demişti. Olayın ardından polis alışveriş merkezi kameralarından Bulger'ın kimliğini belirleyemeyen iki çocuk tarafından kaçırıldığını gözler önüne seren görüntüler buldu. Olayın duyulmasının ardından Bulger'ın bedeninin bulunduğu tren rayları yüzlerce demet çiçek ile donatıldı.
Sorgu için gözaltına alınan ve ardından salınan çocuklardan birinin ailesi aldıkları tehditlerden dolayı şehri terk etmek durumunda kaldı. Davanın ilerleme kaydetmesi ise bir kadının kamera görüntülerini televizyonda görüp o gün okuldan kaçan Venables ve Thompson'ı tanımasıyla yaşandı. Kadının polise ulaşması ile çocuklar tutuklandı. Şüphelilerin çok küçük olması ise olayı araştıran polis memurları için çok şok edici oldu. Çocukların yaşlarının kamera görüntülerinde anlaşılması zor olduğu için şüphelilerden en başta iki genç şeklinden bahsediliyordu. Fakat adli testlerin iki çocuğun da kıyafetlerinde Bulger'ın vücudunda bulunan mavi boyanın bulunduğu ve ayakkabılarında Bulger'ın kanıyla eşleşen kan lekelerinin olduğunu kanıtlaması üzerine olaylar netleşti. Bulger'ın yüzündeki ezik Thompson'ın ayakkabısının üst kısmı ile eşleşti. Venables'ın ayakkabısının ucundaki boya izleri ise Bulger'ı tekmelerken güç kullanmış olduklarını göstermekteydi. Ayrıca Thompson'ın polise 2 yaşındaki çocuğun tekrar canlandırmak için hastaneye götürülüp götürülmediğini sorulduğu da iddia edildi. İki çocuk da 20 Şubat 1993'te James Bulger'ı öldürmekten suçlu bulundular ve davayı beklemek üzere gözaltındayken 22 Şubat günü Güney Sefton Çocuk Mahkemesi'ne çıkartıldılar. Tutuklanmalarının ardından çocuk A ve çocuk B olarak bahsedilen çocuklar duruşmaya kadar süresiz olarak gözaltında kaldıkları emniyette tutuldular. Çocukların ebeveynlerinin aldıkları ölüm tehditleri ardından yeni bir kimliklerle ülkenin başka kısmına taşındılar. Bir yetişkin davası şeklinde yürütülen suçluların ailelerinden, jüriden ve mahkeme yetkililerinden uzaktaki bölmede tutulduğu duruşma 1 Kasım 1993 günü başladı. Çocuklar cinayet, kaçırmaya teşebbüs suçlarını inkar ettiler. Kaçırma teşebbüsü suçlaması Bulger'ın öldürüldüğü gün yaşanan başka bir olaydan kaynaklanıyordu. Thompson ve Venables 2 yaşındaki başka bir çocuğu kaçırmaya çalışmış fakat çocuğun annesi bunu engellemişti. İki sosyal hizmet uzmanının yanında yetişkinler için tasarlanmış bölmelerdeki yükseltilmiş sandalyelerde oturan çocukların duruşması 1999 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından adil olmamakla suçlanmış olsa da Thompson ve Venables'ın konuşamadığı ve sadece 20 saatin üzerinde ifade kayıtları üzerinde gerçekleştirilen duruşmanın ardından Temmuz 1994'te çocukların en az 15 yıl gözetim altında tutulacağı, yani Şubat 2008'de 25 yaşına geldiklerinde salınacağı açıklanmıştı. 24 Kasım 1993'te hüküm giymelerinin ardından çocuklar 20. yüzyılın en geç hüküm giymiş katilleri oldular. Duruşmanın sonunda jüri yayın yasaklarını kaldırdı ve çocukların isimlerini açıkladı. Bunun nedeni ise "Bunu yaptım çünkü kamu çıkarları davaların çıkarlarını ezip geçiyor. Bilgili bir halkın genç çocuklar tarafından işlenmiş suçları tartışması gerekiyor" şeklinde açıklandı. Thompson'ın başrolünü oynadığı düşünülen olayda Bulger'ın tren yollarına götürülmesini öneren Venables'ın olduğu ortaya çıkarken, Venables'ın Bulger'ın ondan hoşlanmıyormuş gibi göründüğünü, elini tuttuğunu ve ölümüne giden yolda kucağına almasına izin verdiğini söyledi. Duruşmalar süresince Venables defalarca kıyafetlerini James'in tıpkı bir bebek kokusu gibi olan kokusunu aldığı gerekçesiyle parçaladı. Duruşma sırasında kanıt olarak kutudaki 27 tuğla, kan lekeli bir taş, Bulger'ın iç çamaşırları ve tren yoluna bağlama pabucu olan paslı demir çubukları gösterildi. Patolog, Bulger'ın aldığı yaraların taslağını çıkarmak için 33 dakika harcadı. Bacaklarındaki yaraların çoğu trenin vücudunu ikiye ayırması sonucu oluşmuştu. Beyin zedelenmesi geniş çaplıydı ve beyin kanaması da mevcuttu. Haziran 2001'de ise şartlı tahliye kurulu çocukları artık topluma zararlı olmadıkları kararına vardı ve birkaç hafta içerisinde çocuklar yeni kimlikleriyle serbest bırakıldı. Venables öncelikle 2010'da tahliye kurallarına uymadığı için 2013 yılına kadar hapse girdi, çıktığında yeni bir kimlik oluşturdu. 2017'de ise çocuk istismarına dair görüntüler bulundurduğu için hapse girdi. İkilinin serbest bırakıldığı andan itibaren ise kimlikleri ortaya çıkarmak için onlarca girişimde bulunuldu. Onlara benzediği düşünülen masum insanlar saldırıya uğradı. James Bulger'ın annesi ise yasak olmasına rağmen bir keresinde anonim bir kaynağın Thompson'ın yerini belirlemesine yardımcı olduğunu fakat onun yanına gittiğini gördüğünde nefretten donup kaldığını söylemektedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.